Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün tamamen bitkisel bir peynir tarifi paylaşacağım. Bu tarifim hem vegan kişiler için hem de süt ürünlerine karşı hassasiyeti olan kişiler için oldukça lezzetli ve besin değeri de bir o kadar yüksek bir tarif. Tabi bu tarifi denemek için illa vegan olmaya da gerek yok. Birçok kişi kahvaltılarında, ara öğünlerinde bu tarifimi deneyebilir. Hazırsanız malzemelerimizi tanıyarak yapılışına geçelim. Bu yapacağım bitkisel peynir için kullanacağım malzemeleri önceden hazırladım. Bunun için 1 adet küçük boy haşlanmış patates kullanıyorum. Patates hem karbonhidrat oranını yükseltecek hem de bünyesindeki doğal nişasta sayesinde peynirin daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Tadını biraz daha yumuşatmak için 1 çay bardağı dolusu fındık sütü kullanıyorum. Fındık sütü yerine alternatif olarak tadını beğendiğiniz çeşitli bitkisel sütler de kullanabilirsiniz. Bu yapacağımız bitkisel peynirin ana protein kaynağını ise termiye oluşturacak. Termiyenin şu anda tam mevsimi, pazarlarda, marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir malzeme. Kullanmadan önce kabuklarını soyun ve 1 çay bardağı kadar kullanın. Yağ oranını arttırmak için ise zeytinyağı kullanıyorum. Toplam 4 yemek kaşığı, çeyrek çay bardağı zeytinyağı kullanıyoruz. Öte yandan 1 yemek kaşığı dolusu besin mayası kullanıyorum. Besin mayası mayanın inaktif haline verilen isimdir. Hem B12 vitamini bakımından hem de protein oranı bakımından oldukça yüksek olduğu için bu tür vegan tariflerde sıklıkla kullanılan bir takviyedir. Ayrıca 1 yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası kullanacağım. Bu sayede kıvamı kesilebilir, yoğun bir kıvamda olacak. Mısır nişastası kullanmak istemezseniz kıvamı daha akışkan, sürülebilir olacaktır. Fakat hem kıvamının katı olmasını isterseniz hem de mısır nişastası kullanmak istemezseniz tamamen bitkisel bir kıvam verici olan agar agar da kullanabilirsiniz. Baharat olarak sadece tuz ekliyorum. Siz bu aşamada dilediğiniz her baharatı ekleyebilirsiniz. Kekik, karabiber, zerdeçal gibi peynirinizi lezzetlendirebilirsiniz. Malzemelerimizi tanıdık. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri mutfak robotuna eklemek. Daha sonra mutfak robotunun kapağını kapatarak 2 dakika boyunca yüksek devirde çalıştırıyorum. Hazırladığımız bu karışımı uygun bir tencerenin içine alıyoruz. Hepsini ekledikten sonra ocağın altını orta ateşte açıyoruz. Ve kaynama noktasına gelene kadar sürekli karıştırarak ısıtıyoruz. Isındıkça içindeki nişasta sayesinde kıvamı daha yoğunlaşacaktır. O yoğun kıvama gelene kadar ocakta bekletiyoruz. Kıvamı bu şekilde oldukça yoğun bir hale geldikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Daha sonra yaptığımız bitkisel peyniri dökeceğimiz kabın altını ve yan kısımlarını peçete ile yağlıyoruz. Yaptığımız bu karışımı yağladığımız kabın içine döküyoruz. Sonra bir kaşıkla da iyice her tarafını eşit bir şekilde düzeltebilirsiniz. Daha sonra da üzerine streçliyoruz. Streçlerken de strecin yaptığımız bu bitkisel peynire temas etmesini sağlayın. Ve bitkisel peynirimiz hazır. Bunu bu şekilde en az 5 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra kıvamı iyice katılaşacaktır. Daha sonra da dilimleyip hem içini hem de dokusunu sizlere göstereceğim. Buzdolabında dinlendikten sonra kıvamı katılaşınca streç filmi çıkarıyorum. Ve yan kısımlarından hafifçe yaptığımız bitkisel peyniri kaptan ayırıyorum. Kenarlardan biraz ayırdıktan sonra kesme tahtasına ters çeviriyoruz. Bitkisel peynirim hazır. Buzdolabında çok fazla dinlenmediği için yeterince katılaşmadı. 1 gün kadar buzdolabında bekletirseniz daha da katı bir kıvama gelecektir. Streç filme sarılı olarak veya bir saklama kabında buzdolabında 4 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.